Evet, teşekkür ediyorum. Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın toplantımıza göstermiş olduğunuz bu ilgi ve alakadan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Bugün 21 Eylül Çarşamba, yaz aylarını geride bıraktık. Okullar açıldı. Üniversiteli gençlerimiz okuyacakları illere göç etmeye başladılar, gitmeye başladılar. Öte yandan hızla seçimlere doğru da gidiyoruz. Artık seçim satı mailine girdik desek abartmış olmayız kanaatindeyim. Biz Saadet Partisi olarak ve ülkemizin problemlerini hep birlikte çözüme kavuşturma gayretiyle bir araya gelen 6 siyasi parti olarak da hem seçimlere hem de iktidara hazırlık çalışmalarımızı 7/24 dikkatle sürdürüyoruz. Muhterem arkadaşlarım, hayat pahalılığının oluşturduğu sıkıntıları gideremeyen ve memnuniyetsizlikleri ortadan kaldıramayan iktidar ise kaybetme korkusuyla neredeyse elindeki bütün kartları masaya sürmeye başladı. Adeta bölümünü bitirmek için tüm tuşlara basan bilgisayar oyuncusu gibi davranıyor. Psikolojik bir hava içinde. Ne var ki iktidarın vatandaşa verdiği müjdeler bu hayat pahalılığının yanında birer köpükten farksız gözüküyor. Sözde en büyük müjde olarak takdim edilen konular bile birkaç hafta içinde etkisini yitiriyor. Çünkü bu konuda ciddi adımlar atılamıyor. Asgari ücret zammı, ek gösterge, EYT düzenlemesi derken yakın zamanlarda açıklanan TOKİ kampanyası iktidarın kendisinden hızla uzaklaşan seçmenlere yaptığı son girişimlerden birisi olarak tarihe geçti. Sayın Erdoğan, dar gelirlilerin ev sahibi olma umudunu seçim malzemesi olarak kullanmakta kararlı. Daha da açık bir ifadeyle insanımızın umutlarıyla ve duygularıyla oynuyor adeta. Konu gündeme gelmişken bu sefer 500.000 konut müjdesi veren Sayın Cumhurbaşkanı acaba 2019 yılında müjdesini verdiği 100.000 konutun akıbetinden haberdar mı? Merak ediyoruz. Biz söyleyelim, 2019'da benzer cümlelerle duyurulan 100.000 konut projesi temel aşamasından öteye geçemedi. Vatandaşımızın ev sahibi olma hayalleri ne yazık ki gölete dönüştü. Bunu da bilerek kullanıyorum. Çünkü Aksaray'da gölete dönüşen bu temellerden biri maalesef 16 yaşındaki bir yavrumuzun ölümüne sebep oldu. Birbirine bağlamak için değil ama bir gerçeği ortaya koymak için bu ifadeleri kullanıyorum, bu misalleri veriyorum. TOKİ vatandaşın umutları üzerine inşa edeceği bu 500.000 konuta başlamadan önce acaba 2019 hatta 2018 ve 2020 arasındaki kuraya açtığı projeleri bitirebilecek mi? Biz bunun endişesini, şüphesini taşıyoruz.
Öte yandan bu konutlar bitirilse bile ödeme planları dikkate alındığında yine dar gelirlilerin konut sorununu çözmüş olacak mı bu projeler? İstanbul'da 18 bin lira, Türkiye genelinde 16 bin liranın altında geliri olanların bu projelerde herhangi bir payı olmayacağı neredeyse kesin. Bu da bir itiraf. Kendileri söylüyorlar, biz söylemiyoruz. Çalışanlarımızın tahminen yaklaşık %70'i bu gelirin altında bir ücrete mahkum. Düşünün, bir ailede anne, baba ve bir de çocuk asgari ücretle çalışsa bugün o aileye ayda giren miktar 16.500 lira olacak. 18 bin lirayı kim ödeyecek? Bütün diğer masraflarını bir tarafa koysalar 16 bin lirayı ödedikten sonra neyle geçinecek bu aile? 3 kişinin çalıştığı bir aileye atıfta bulunuyor. Sayın Bakan'ın ifadeleriyle nasıl çözüleceği hakkındaki tekliflerini söylüyor. Biraz dişinizi sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz da ek mesai yaparak bu geliri sağlayabilirsiniz diyor. El insaf. Bunu söyleyen bakan. Biraz dişinizi sıkacaksınız, çevrenizden biraz destek alacaksınız, birazcık da borç edineceksiniz, ondan sonra da bu projeye para yatıracaksınız. Bu aslında çok açık bir şekilde gösteriyor ki bir türlü ücretlerini arttıramadıkları dar gelirlilerin bu projede herhangi bir payı olmayacak. Muhterem arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki konut fiyatlarındaki artış rekor seviyelere çıktı. Bir projenin önüne sosyal ibaresi eklenince o proje sosyal bir proje olmuyor. Bunu da bir türlü iktidar akıl etmiyor, daha doğrusu edemiyor. Bu hiç de sosyal olmayan konut projesinin ödeme planlarıyla yine ancak toplumun belli bir kesimi ev sahibi olabilecek, ne kadar yapılırsa tabii. O projenin 500 bin konutun bugünkü şartlarda tamamlanabilme ihtimalini maalesef göremiyorum. Çünkü bu iktidar bu imkanları ortaya koymak için gerekli gayreti gösteremiyor. Ben size şimdiden açıkça söyleyeyim, bu paralar başka maksatla sıkışık oldukları noktalardaki açığı kapatmak üzere kullanılacak gene. Bakınız, Merkez Bankası tarafından yayımlanan konut endeksine göre son bir yılda konut fiyatları %173,8, tam rakamı söylüyorum, artış göstermiş. %173. Konut fiyatlarında bir yıldaki artış, konutu sadece küçük bir azınlığın erişebileceği bir meta haline getirmiş bulunuyor maalesef. Bu noktada bir hususu da hatırlatmak isterim. Özel iletişim vergisi. Çok önemli, biz hakikaten olağanüstü hallerde ortaya koyduğumuz bir takım vergileri alışkanlık haline getiriyor, olağanüstü hal kalkmış olsa bile o vergileri almaya ve başka maksatlar için kullanmaya da devam ediyor. İşte özel iletişim vergisi 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları
gidermek amacıyla 4481 sayılı kanunla getirilmişti. 1999 yılında. 1999 depreminin yaralarını sarmak için başlayan, biraz önce de ifade ettiğim gibi ama maalesef kalıcı hale gelen bu özel iletişim vergisinden 1999 ve 2022 Temmuz döneminde tahsil edilen tutar tam 84 milyar liradır. 83 küsur da 84 milyar lira diyebiliriz rahatlıkla. Sadece 2022 yılının ilk 7 ayında tahsil edilen özel iletişim vergisi ise 4,7 milyar liraya tekabül ediyor. 1999 yılından beri tahsil edilen ve yıllık ortalama kurlar ile 38,2 milyar dolara tekabül eden bu tahsilat ile her biri 50 bin dolarlık 760 küsur bin konut inşa edilebilirdi. 50 bin dolarlık. Bugünkü kurla 1 milyon liraya yaklaşık tekabül ediyor. Ama dolar bazında aldığımız için geçmiş yıllarda da benzer rakamlarla bu konutların yapılabileceğini düşünebiliriz. TÜİK tarafından açıklanan 2021 verilerine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,23 kişi. Buna göre depremin yaralarını sarmak için bugüne kadar toplanan vergilerden sadece özel iletişim vergisiyle toplam 2 milyon 500 bin kişinin konut sorunu çözülebilecekti. 2 milyon 500 bin kişi. Küsuratı saymıyorum. Ve Türkiye bugün yaşadığı konut sorununu herhalde yaşamayacaktı. İşte biraz önce söylediğim gibi siz bir yerde bir kaynak oluşturuyorsunuz ama o kaynağı başka maksatlar için kullanmakta hiç tereddüt göstermiyorsunuz. Problemimiz burada. Sıkıştı. Türkiye sıkıştı çünkü bu iktidarın yanlış politikalarıyla kendisi de sıkıştı. Para bulamıyor. Nerede bir kaynak bulsa acil ihtiyacını o kaynaktan telafi etme yoluna gidiyor. Bu sefer o kaynak belli bir maksat için toplanıyor, o maksat gerçekleşmiyor. İşte özetle söylersek, büyük konut hamlesi diye sunulan ve maalesef seçim yatırımı olduğu artık açık olan TOKİ projesinin hiçbir yaraya merhem olamayacağı çok açık bir şekilde görülmektedir. Üzülerek ifade ediyorum ben. Bu proje önemli bir proje. Bu proje mutlaka tatbik edilmeli. Konut problemi çözülmeden bir ülkede huzur ve iç barış tam olarak sağlanamaz. Herkes önce kendi evinde rahat, huzur içinde yaşayabilmeli. 20 yıllık bir iktidar hala büyük vaatlerle insanların gönlünü almaya, desteğini almaya çalışıyor. Biz Saadet Partisi olarak iktidarımız döneminde insan onuruna yaraşır konut sahipliğini her vatandaşımız için erişilebilir kılmakta kararlıyız. Biz karar verdiğimiz zaman bunu tatbikata koyarız. Yapamayacağımız işi de yapacağız diye vaat etmeyiz. Genelde geçmiş iktidarlara baktığınız zaman bizim bugün varis olduğumuz, Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamızın iktidara gelmeden önceki projeleriyle geldikten sonraki tatbikatına bakın. Müsbet manada arada büyük mesafeler vardır. %30'u veremeyeceğini zannedenler %130'un verilmesi durumunda şaşkına döndüler. Olur mu böyle bir iş diye.
Ve bununla da Türkiye'nin çökeceğini zannettiler. Ama 2-3 ay içinde fark ettiler ki vay canına ya Türkiye çökmüyor. Tam tersi daha büyük bir kalkınma hamlesinin içine girmiş. Biz boş laf etmeyiz. Eğer bir noktada bir vaatte bulunmuşsak mutlaka onu gerçekleştirme gayretinin içinde olur ve neticede de gerçekleştiririz inşallah. İşte o zaman sosyal devlet nasıl olurmuş? Gerçek anlamda sosyal projeler nasıl yapılırmış? Ve dahası vatandaşlarımızın alım gücü yükseldiği takdirde kendi imkanlarıyla nasıl ev sahibi olabilirlermiş? Bu arkadaşlar da görecekler ve öğrenecekler. Muhterem arkadaşlarım, ekonomi yönetimi maalesef bugün duvara toslamış bulunuyor. Ama Sayın Erdoğan hala enflasyon aşılamaz bir tehlike değil diyor ve ekonomist olduğu iddiasını ısrarla tekrarlıyor. Artık vatandaş ümidini kesti. Kendisinin de bir vehme kapılarak ben bu işi biliyorum demesi Türkiye'nin şu anda en ciddi problemi. Çünkü yol, çare arayamıyor. Müzakere edemiyor. Kimseyle bir meseleyi görüşemiyor. Kendi fikrinin dışında bir fikir gündeme geldiği zaman o insan gidiyor. Onun için etrafı boşaldı. Ekonomist olan birisinin 20 yıldır yönettiği ülkemizde işte tanesi yumurtanın 2-3 liraya ulaştığına şahit oluyoruz. Sütün litresinin 20 lirayı aştığına şahit oluyoruz. Ve bugün pek çok çocuğun erişemediği gıda sıkıntısıyla ailelerin karşı karşıya kaldığına şahit oluyoruz. Makroekonomik verilere baktığımızda da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre önümüzdeki yıl için Türkiye'nin sadece dış borç ödemesi 182 milyar dolara dayandı. 182 milyar dolar. Ayrıca her geçen gün bozulan dış ticaret açığı endişelerimizi her geçen gün artırıyor. Bu arkadaşlar ithalata ne kadar para verdiğimizi hiç gündeme getirmiyorlar. Süratle ihracatta ne kadar büyük artışlar meydana geldi. Ya iyi güzel de ihracat dediğiniz zaman bir de ithalatı var bunun. Yo oraya dokunma. O zaman iflas edersin. Sen iflas etmezsin. Türkiye'de iflas edecek noktaya gelir. Bunun bedelini sen şahsen değil, bu ülke öder. TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre, yani resmi rakam, Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %143,7. Yani %150 arttı neredeyse. 25 milyar 510 milyon dolardan tam 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Bu hikaye değil ki. Resmi rakamlar. Her gün önlerine geliyor bu rakamlar. Kendi tayin ettikleri insanların ortaya koyduğu rakamlar. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde %82'den 2022 yine dönemine bakıldığında %69,9'a yani %70'e gerilemiş. 82,6'dan %70'e gerilemiş. Giderek açık büyüyor. İhracatımız ithalatın karşılayamıyor.
ithalat artışının ihracat artışından daha yüksek olması nedeniyle her geçen gün daha fazla oran ve miktarda dış ticaret açığı vermekteyiz. Bu Sayın Erdoğan'ı endişelendirmiyor mu bilmiyorum ama bizi endişelendiriyor. Çünkü biz de bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Bu sıkıntıları neticede bütün vatandaşlarımızla beraber biz de çekeceğiz. Türkiye'nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borcu, hızla büyüyen dış ticaret açığı önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ciddi bir döviz darboğazına sokmak üzeredir. İktidar ise tüm olan biteni dışarıdan seyretmekte, müdahale diye ortaya koyduğu her eylemde durumu daha da kötüleştirmektedir. Türkiye'nin bu denli döviz ihtiyacı olduğunu gören uluslararası finans çevreleri ise Türkiye'yi olağanüstü yüksek faiz oranlarına zorlamaktadır. Ben bunu vermiyorum diyemiyorlar. Başkalarının %2 ile kullandığını biz %7 ile 8 ile 10 ile kullanma mecburiyetinde kalıyoruz. Böylece faize karşı olduğunu ısrarla vurgulayan iktidar, ülke kaynaklarını dış finans çevrelerine faiz olarak aktarmaktadır. Maalesef kürsüde konuştukları ile kürsüye çıkmadan önce ve kürsüden indikten sonra yaptıkları işler arasında her geçen gün ciddi bir artış görülmektedir. Üzülerek ve söylediğim cümlenin ağırlığını bilerek ifade ediyorum ki lastik gibi esnek bir ahlak anlayışları var bu arkadaşların ve her an keskin bir U dönüşü yapmaya uygun bir siyaset anlayışı var. Bu kadar esneklik, bu kadar vurdum duymazlık hiçbir iktidarda olmadı. Çünkü bu noktaya hiçbir iktidar gelemedi. Tek kişinin hükümdar olduğu, kimsenin sorgulayamayacağı bir yönetim tarzımız var. Onun için altılı masa var. Onun için bu sistem değişmeli. Onun için mecliste bugün yapılan bu yanlışlıklar ciddi manada sorgulanabilmeli. Ama meclisin hükmü yok ki. Bu durum nedeniyle kendileri için olduğu kadar maalesef ülkemiz adına da büyük üzüntü ve hicap duyduğumu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bakınız, enflasyonu hiç dikkate almadan rakamsal artışları büyüme hikayesi olarak anlatan Sayın Erdoğan her fırsatta üniversiteli gençlere verilen burs miktarını örnek gösteriyor. İktidara geldiklerinde 45 lira olan öğrenci bursunun paranın değerine bağlı olarak 800 liraya çıkışını anlata bitiremiyor. Ama ne hikmetse bursu alan üniversite gençlerinin sofrasındaki ekmek her geçen gün küçülüyor. KYK yurtlarındaki 2-3 kişilik odaları ranza koyarak hapishane hücresine çeviren hükümet, şimdi de yemeklerde fix menü tarifesine geçti, daha ucuz olduğunu düşündüğü için. Öğrenciler artık sabah kahvaltısında bu detaya inmeyi hoş bulmuyorum ama bir gerçek, artık zeytinli boğaça yemeye mecbur bırakılıyor. Ancak zeytinli boğaça dedikleri boğaçanın içinde ne kadar zeytin var o belli değil, bulamıyorlar çünkü her zaman. Gençlerimiz dışarıda yemek yemeyi artık lüks olarak görüyor. Yurtlarda karınlarını doyurmaya çalışıyor. Ancak şimdi kaldıkları yurtlarda bile yalnızca açlıklarını giderecek, bastıracak kadar yemek yiyebiliyorlar. Geleceğini
emanet edeceği gençlerin karnını doyuramayan iktidar, şimdi ülkeyi 5 yıl daha yönetme talebinde bulunuyor. 2053, 2071 hedeflerinden söz ediyor. Milleti böylece avutacağını zannediyor. Her zaman dediğimiz gibi Allah akıl fikir versin. Muhterem arkadaşlar, bu haftanın önemli başlıklarından birisi de Sayın Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişiyle gerçekleştirdiği bir takım programlar vardı. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu toplantısı nedeniyle bir süredir New York'ta bulunuyor. Onun hemen öncesinde de Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı nedeniyle Özbekistan'daydı. Biz elbette bu ziyaretleri, bu temasları önemsiyoruz. Türkiye savaşın değil, barışın, çatışmanın değil, diyaloğun esas olduğu bir süreç için her türlü ülkeyle, her türlü oluşumla temas halinde bulunmalıdır. Bunu önemli bir vazife olarak görüyoruz. Ancak bir gerçeği de ifade etmek isteriz ki, dış politikadaki itibarımız ve etkimiz, içerideki gücümüzle doğrudan doğruya orantılıdır. Eğer istikrarlı bir ekonominiz, güçlü bir demokrasiniz, güven veren bir adalet sisteminiz yoksa, etkili bir dış politikanız da maalesef olamaz. Size bakanlar, arkanızdaki milletin halini de dikkate alırlar. Sözlerinize ne kadar itibar edeceklerini, Türkiye'deki gelişmeleri, iç mesele olarak kabul ettiğimiz konulardaki iktidarın tavrını da mutlaka değerlendirirler. Çünkü dış politikadaki itibarımız sembolik fotoğraflarla, boyla, postla değil, ekonomik ve sosyal rakamlarımızla belirlenir. Ekonomimiz şu anda çok açık bir şekilde ne halde olduğunu gösteriyor. En azından dolara baktığımızda bu arkadaşların göreve geldikleri zamanla bugün arasında uçurum meydana geldi. Özellikle de son 1,5 sene içinde yaşananlar, dünyanın neresinde meydana gelirse gelsin, buna hiçbir iktidar dayanamazdı. Biz dayanıyoruz. Niye? Bir kişi var. Sorgulama imkanı da yok. Medyaya hakimler. Ne derseniz deyin, buradan giriyor, buradan çıkıyor. Bir Amerika doları bugün 18 lirayı geçti. 18 liraya geldiğinde Merkez Bankası faizleri bir noktaya geldiği için vay bu iş sadece Merkez Bankası faizlerinden kaynaklanıyor diye Merkez Bankası faizlerini durdurdular, indirdiler. Ama maalesef ekonomimiz ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin her geçen gün biraz daha bozuldu. Bugün reel faiz %33'ü geçti. Siz bir rakamın adını değiştirirseniz o rakamın ifade ettiği mana değişmez. Bu faiz değil efendim. Fark ödüyormuşuz. İnsanları bu ifadelerle kandıramazsınız, aldatamazsınız. Maalesef bugün sadece bu rakamlar değil, demokrasi anlayışımız da, adalet anlayışımız da, iç güvenlik anlayışımız da çok açık bir şekilde endişe verici boyutlara ulaştı. Zaten bu yüzden dün meydan okuduğumuz ülkelerle kendimizi dost olma zorunda hissediyoruz. Ülke olarak söylüyorum.
Biz değil, iktidar bunu hissediyor. Ama bunun sıkıntısını biz hep birlikte çekiyoruz. Bu yüzden Şangay ile New York, Putin ile Biden, Patriot ile S-400 arasında savrulup duruyoruz. Bugün ak dediğimize yarın kara demekten çekinmiyoruz. Bunu yaparken de ne yapalım? Bizi gerçekler bu noktaya itiriyor diye de bir bahane ortaya koyuyoruz ve maalesef bazı vatandaşlarımız da buna itibar ediyor. İktidardaysanız böyle eğilip bükülebilirsiniz. Yok ya. Elbette zaman zaman politikalar değişebilir ama siz sürekli olarak böyle kaypaklık gösterirseniz sizin sözünüze içeride de dışarıda da itibar edilmez. Tam rotasını kaybetmiş bir gemiyiz. Bir o yana, bir bu yana dümen kırıyoruz sürekli olarak. Bu bilgiyi de verelim. Ben de hatırlatıldığı için söylüyorum. Cumhuriyet tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne en çok ziyaret yapan devlet başkanı Sayın Erdoğan olmuş. Bu kadar kavgalı hale gelmişiz. Al gülüm, ver gülüm. Bir sürü sıkıntılar yaşamışız ama yine de biz Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ayağını çekemiyor. Sonuç ortada. Her geçen gün pervasızlaşan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Dün PKK'ya gizli gizli verdiği desteği bugün YPG'ye açıkça veren bir Amerika var. PYD'yi Türkiye'ye, Atina'yı Ankara'ya tercih eden bir Amerika var. Bölgesel barış için kalıcı çözümün adresi ne Washington ne de Moskova'dır. Ne NATO ne de Şangay Beşlisi'dir. Bunu Sayın Erdoğan'ın kabul etmesi gerekir. Çare, kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir Türkiye oluşturmaktır. Ekonomisini güçlendirmiş, demokrasisini rayına oturtmuş bir Türkiye'ye ihtiyacı var bizim. Türkiye'ye ihtiyacımız var bizim. Çare, şahsiyetli bir dış politika izleyecek, D8'leri canlandıracak bir politika anlayışına gelmek noktasındadır. Biz bunların hiçbir tanesini gerçekleştiremiyoruz. Tabii görüntüler güzel bazen. Amerika Birleşik Devletleri'nde Central Park'ta çok az korumayla yürüyüş yapan, her kesimden insanlarla rahatça sohbet edebilen bir cumhurbaşkanımız var. Ama kendi ülkesinde bir yere giderken yüzlerce araçlı konvoyla gidebilen, yüzlerce bine yaklaşan korumayla dışarıda gezebilen, ekranlara bakıp da ya sadece 2 kişi var yanında zannetmeyin. Arkasında bir ordu var. Neden? Çünkü güvende hissetmiyor kendisini. Biraz da itibar için yapıyor bunu. İtibardan tasarruf olmaz ya, onları azaltmak itibarını düşürür zannediyor. Onun için aynen Central Park'ta olduğu gibi Amerika'nın, New York'un, Ankara Altın Park'ta da, İstanbul Taksim'de, İzmir Kordon'da da, Diyarbakır Sur'da da aynı şekilde insanlarla kucaklaşabilen bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Yani aynı samimiyeti, muhabbeti ve hoşgörüyü kendi vatandaşlarına da göstermesi gereken bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, işte biz ülkemizde böyle bir siyasi anlayışın
ve toplumsal iklimin hakim olması için gayret gösteren bir siyasi partiyiz. Saadet Partisi olarak vatandaşına tepeden bakan, insanının dertlerine kulak tıkayan bir anlayışın karşısındayız. Toplumsal kutuplaşmaya da, bu kutuplaşmayı körükleyerek ayakta kalmaya çalışan zihniyetlere de kesinlikle bir son vereceğiz. Bu topraklarda herkes için adaleti hakim kılacak, hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. Zaten bu tanımlamalar olmazsa adalet olmaz, huzur olmaz. Herkes için olmak mecburiyetinde. Sana destek verenler için de, senin karşında olanlar için de. Ama bugün sadece iktidar mensubuysan bu imkanlardan yararlanabiliyorsun. Bunun için en başta enflasyonu kontrol altına almak, bu kötü gidişata dur demek mecburiyetindeyiz. Emin olun bunu gerçekleştirecek anlayış ve politikalar Saadet Partisi'nin politikalarıdır. Geçmişte yaptık, bugün yine yapacak güce, mantığa, projelere sahibiz. Biz hiçbir zaman şahsiyetli bir dış politikada taviz vermeyiz. Dün Kıbrıs'ı verebilmek için kampanya düzenleyenler, bugün Kıbrıs'ta iftihar etme noktasına. Kuzey Kıbrıs, bütün uluslararası camia tarafından tanınmalıdır diyen bir anlayışa sahibiz. Ya dün biz bütün gücümüzle rahmetli Oya Akgönenç hanımefendinin başkanlığında bir heyeti Kıbrıs'a göndermiş, bu Annan planına sakın ha evet demeyin demiştik. Biz başarılı olamadık. Ama Rumlar bunun altında başka bir hile var zannına kapıldılar ve onlar reddettiler. Bundan dolayı bizim şu anda Kıbrıs diye elimizde bir imkan var. Tansu Çiller'in çıktığı Kardak kayalığına bugün çıkamıyorlar. Savaş noktasına geldiler. Bu ne biçim anlayış ya? 18 adayı Yunanlılar göz göre göre yerleştiler ya. Tekrar o adalardan onları çıkarmak için savaşa girmek lazım. Bu nasıl bir mantık ya? Muhterem arkadaşlarım, aslında konuşulacak çok konu var. Ama ben sadece bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Ekonomi istesek de istemesek de bir ülkenin gücünü ifade eder, aynı zamanda huzuru ifade eder. Eğer ekonomik olarak biz dışa bağlılıktan kurtulursak, bu ülkede yaşayan insanlar geçimlerini rahat sağlayabilirlerse o zaman huzur var demektir. Ama bununla birlikte adaletin mutlaka kamil manada tesis edilmesi gerekir. Bu noktada en çok sorgulanması icap eden, güvence altına alınması icap eden muhalefetin haklarıdır. Muhalefet, iktidarı uyarma hakkını kullandığında hemen tepesine balyoz gibi birileri biniyor. Bu anlayış içinde siz nasıl adaletten bahsedersiniz? Sosyal yardımlar dediğiniz zaman sadece politik bir menfaat için kullanılıyor. Aslında bu memlekette sosyal yardımın artması, iktidarın ekonomi politikalarının iflas ettiğinin bir göstergesidir. Demek ki siz insanları devlet yardımına muhtaç hale getirdiniz. Çalışarak geçimlerini sağlayamıyorlar demektir bu. Bunu idrak etmekten bile acizler. Dış politikada geldiğimiz nokta ise ülkemizin geleceğinin tehlikede olduğuna işaret ediyor. Uyanmazsak geleceğimizi dış
ülkelerle münasebetlerimizi geliştirmeye odaklarsak, biz memleketin meselelerine vakıf değiliz, hakim değiliz. Bundan dolayı da çözme imkanımız yok manasına gelir. Bu sözlerle konuşmama son veriyorum. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için, özellikle basın mensuplarımıza da, televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi arz ediyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler efendim.